Evimizdeki elektronik aletlerin arkasında çalışan ama adı pek de bilinmeyen gizli bir kahramanı mercek altına alıyoruz bugün. Her gün kullandığımız, hatta hayatımızı kolaylaştıran ama muhtemelen adını daha önce hiç duymadığınız o küçük ama bir o kadar da güçlü bileşen tiryak. Hazırsanız gelin başlayalım. Önce bu gizli anahtarın ne olduğunu ve nerelerde karşımıza çıktığını keşfedeceğiz. Sonrasında işin biraz tekniğine girip AC gücünü nasıl kontrol ettiğine bakacağız. Oradan mühendislerin dünyasına dalıp ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını göreceğiz ve son olarak bu emektar teknolojinin akıllı evlerimizde geleceğini nasıl şekillendirdiğine bir göz atacağız. Haydi o zaman ilk durağımıza geçelim. Her gün etrafımızda olan ama fark etmediğimiz o görünmez kontrol mekanizması. Şöyle bir düşünün. Duvardaki prizden gelen elektrik ya vardır ya da yoktur. Yani ya 1 ya da 0. Peki bu iki uç arasında nasıl bir ayar yapabiliriz? Mesela gücü nasıl %50'ye düşürürüz? İşte bu elektroniğin en temel ve en ilginç sorularından biri. Hepimiz yapmışızdır. Hani odanın ışığını kısıp daha loş bir ortam yaratmak isteriz ya, işte o dimmer düğmesini çevirdiğinizde gerçekleşen o yumuşak geçişi sağlayan şey ne olabilir? Ya da mesela bir tavan vantilatörünü yavaşlatırken veya bir matkabın devrini ayarlarken gücü tamamen kapatmıyoruz. Sadece istediğimiz kadarını kullanıyoruz. İşte bu hassas kontrolün arkasında bir sır var. Ve işte o sırrın adı tryak. Başta sorduğumuz o sorunun cevabı, bu gördüğünüz genellikle 3 bacaklı küçük bileşenin içinde saklı. Kendisi, alternatif akım gücünün akıllı ve görünmez anahtarıdır. Peki, tamam da bu küçük parça bunu nasıl başarıyor? Gelin şimdi işin biraz daha mutfağına girelim ve bir tryak'ın çalışma mantığını basit benzetmelerle anlamaya çalışalım. Aslında arkasında çok zekice bir tasarım yatıyor. Bir trya en temel haliyle tek bir kılıfın içine yerleştirilmiş, sırt sırta bağlanmış 2 tane tristör gibi düşünebilirsiniz. Tristörler, akımın sadece tek bir yönde akmasına izin veren elektronik kapılardır. Bunları ters yönde birbirine bağlayınca ne olur? İki yönlü bir geçiş kapısı elde edersiniz. Bu benzetme çok hoşuma gidiyor. Tryak, kapısında bekleyen akıllı bir kapı görevlisi gibidir. Ama bu görevlinin bir özelliği var. Gate, yani kapı bacağına küçük bir elektrik sinyali gelene kadar kimseyi içeri almaz. Sinyal geldiği anda ise akımın yönü ne olursa olsun kapıyı sonuna kadar açar. İşte bütün sihir burada başlıyor. O gate bacağına gönderdiğiniz sinyalin zamanlaması her şey demek. Sinyali ne kadar geciktirirseniz, alternatif akımın o sinüs dalgasının o kadar küçük bir parçasının geçmesine izin verirsiniz. Sonuç, lambaya daha az güç gider ve ışık daha sönük yanar. İşte buna faz açısı kontrolü diyoruz. Bu görsel aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın solda tam güçte çalışan bir cihaza giden o mükemmel sinüs dalgasını görüyorsunuz. Sağda ise tryağın devreye girip o dalganın başından bir parça kestiğini, yani geçişi geciktirdiğini görüyorsunuz. Böylece yüke ulaşan ortalama güç düşüyor. Bir dimer tam olarak bu işi yapıyor. Tamam, temel prensibi anladık. Şimdi gelin işin biraz daha derinine inelim ve mühendislerin tryak kullanırken karşılaştığı, yani ders kitaplarında pek de yazmayan o pratik sorunlara ve detaylara bakalım. Bu senaryo çok yaygındır. Birçok insan bir elektronik parça bozulduğunda cihazın tamamen duracağını, hiç çalışmayacağını düşünür. Ama işin ilginç yanı, tryaklarda durum genellikle tam tersi oluyor. Evet, işin en kritik noktası bu. Bir tryak ömrünü tamamladığında genellikle açık devre olup akımı kesmek yerine kısa devre olur. Yani içindeki kapı adeta kaynaklanıp yapışır kalır. Bu yüzden de siz kontrolü kaybedersiniz ve cihazınız sürekli tam güçte çalışmaya başlar. Bir diğer önemli mühendislik detayı da yükün tipi. Tryaklar, bildiğimiz ısıtıcılar veya eski tip akkor ampuller gibi dirençli yüklerle mükemmel anlaşır. Ama işin içine motorlar, transformatörler gibi endüktif yükler girdiğinde akım ve gerilim arasındaki faz farkından dolayı sorunlar çıkabilir. Hani bazı ucuz vantilatör hız kontrol cihazları belirli bir hızda vızıldar ya, işte o ses büyük ihtimalle motor yüküyle başa çıkmaya çalışan bir tryağın çığlığıdır. Bir mühendis, bir tasarım için tryak seçerken bu teknik özelliklere, yani data sheet'ine bakar. Yük ne kadar akım çekecek, tetikleme devrem ne kadar hassas olmalı, şebekede ani voltaj dalgalanmaları olur mu? İşte bu gibi soruların cevabı doğru bileşeni seçmek için hayati önem taşır. Peki, bunca anlattığımız bu köklü teknoloji günümüzün modern dünyasında nerede duruyor?
Gelin şimdi bakış açımızı biraz genişletelim ve Triak'ın mirasına bakalım. Eskiden duvardaki o basit mekanik döner düğmenin içinde tek bir Triac işimizi görürdü. Bugünse Wi-Fi üzerinden telefonumuzla kontrol ettiğimiz akıllı ev cihazlarının karmaşık devre kartlarına bakıyoruz. Ama biliyor musunuz? O modern kartların güç katmanında, yani işin pis kısmını yapan yerde genellikle hala o mütevazi Triac bulunur. Yani Triac'ın modası geçmiş bir teknoloji olduğunu sakın düşünmeyin. Akıllı aydınlatma sistemlerinden, internete bağlanan ev aletlerine, hatta modern LED lamba sürücülerine kadar pek çok yerde AC gücünü verimli ve ucuz bir şekilde kontrol etmenin en güvenilir yollarından biri olmaya devam ediyor. Bu da onun hala ne kadar vazgeçilmez olduğunu bize gösteriyor. Yarım asırlık bir teknoloji. Düşünün, sessiz sedasız, güvenilir bir şekilde çalışarak modern dünyamızı, akıllı evlerimizi şekillendirmeye devam ediyor. Peki bu basit ama bir o kadar da etkili anahtarın gelecekte hangi yeni teknolojilerin temelini atacağını düşünüyorsunuz? Bence bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.